Merhabalar herkese arkadaşlar. Görüşmediğimiz süre zarfında umarım hayatınızda her şey yolunda gitmiştir. Bugün sizlere sevdiğiniz kişiden mektuplar getirdim. İki zarf oluşturdum. İstediğinizi seçebilirsiniz. Gözünüze ilk çarpan sizin için aslında doğru olandır. Yakından da göstereceğim şimdi. Sarı zarfımız ve karışık desenli kuşlu bir zarfımız var. Sarıdan başlayalım. Burası sevdiğiniz aklınızdaki kişinin genel enerjisi. Bu kısım düşünceleri, duyguları, size bir adım atar mı, atarsa bu adımlar nasıl olur ve çeşitli konuşturma kartlarımız var. Bunları en son açacağım. Bir de bu sefer soru cevap ya da dilek tut yapmayacağız. Aşk kartlarının size mesajını söyleyeceğim. Evet, bakalım hayatında neler oluyormuş. Genel enerjisinde Yengeç burcunun ve Aslan burcunun olduğunu görüyorum. Burcu bunlardan olmak zorunda değil. Sadece enerji açısından böyle arkadaşlar. Şu anda hayatının geneline baktığım zaman aslında hem olumlu hem olumsuz şeyler iç içe geçmiş bulunmakta. Yeni bir yön belirlemek istiyor hayatına. Bir karar almak istiyor ve aldığı karar onu başarıya götürsün istiyor. Daha önceden deneyimlemiş olduğu başarısızlıklar bu kişiyi biraz yıldırmış görüyorum. Eğer belirlediği hedefe yüzeysel yaklaştıysa, bodoslama daldıysa, doğru düzgün düşünmediyse adımlarını atarken, bu kişiyi başarısızlığa uğratan durumlar bu olmuş. Burada evet bunu aşk açısından da yorumlayabiliriz ama daha çok sosyal başarı ve kariyer açısından bunu algıladım ve tabii kişinin öz farkındalığı, gelişimiyle ilgili bir durum. Neden hayatımda böyle başarılı, doğru adımları atan ve seçtiği yolda kendimi iyi hisseden şekilde ilerleyemiyorum dediğini görüyorum. Bunları kendisine söylerken, ifade ederken bir müddet zorlanmış olabilir. Hatta kaçamak tavırlar sergilemiş, daha çocukça, daha böyle sorumsuzca ilerlemiş olabilir. Nasıl olsa su akar yolunu bulur demiş olabilir ama o işlerin öyle olmadığını algıladıktan sonra bir başarısızlık duygusunu kendisine ifade ettiğini görüyorum. Tefekkür halinde son dönemlerde. Etrafındaki insanlar onun gerçekten iç dünyasında neler olup bittiğini tam anlamıyla bilemediği için kendisine belki de bir hapis hayatı yaşatıyor olabilir. O mutsuzluk, başarısızlık, keyifsizlik halini iç dünyasında kendisini tutuklu bir şekilde bırakıp yaşıyor olma olasılığı yüksek. Anladığı şeyleri eyleme geçirme noktasında biraz pasif bir enerjide kalıyor ama böyle bir anda atılım gerçekleştirdiğinde de o küskün enerjiden doğrudan çıktığını görüyorum. Bana bu kişiden biraz tezat bir enerji geliyor arkadaşlar. Yani küstüğü zaman tam küsen, içine kapanan, atılımda bulunacağı zaman da o kabuğundan bir anda pat diye çıkıp harekete geçen bir enerji görüyorum. Bunun için aslında içsel rehberleri ona sen bunu yapabilirsin dedikten sonra o gücü buluyor ya da gerçekten kendi hayatında ona yol gösteren, onu daha kararlı, daha sorunları çözebilen bir insanla karşılaştığında böyle bir kişiden güç aldığını görüyorum. Eğer bu kişinin çocuğu varsa hepiniz için geçerli olmayacaktır ama çocuk konusunda ya da sorumluluk alma konusunda da kendisini iyi hissetmediğini görüyorum ve yine hepiniz için geçerli olmayacak bir yorum. Yani gerçek anlamda bir yasal gündem, hapishane, bir tutukluluk ya da buna benzer bir problem kendisinden ya da çevresinden kaynaklı da olabilir. İletişimle ilgili, ifadeyle ilgili durumları olduğunu da gördüm. Artık seçimini yapıp ilerlemek istiyor.
hayalperest olursa başarısız olacağına inanıyor ve daha akıllı, daha kararlı, daha gerçekçi bir şekilde uygulamaya geçirmek istediğini görüyorum. Bana bu kısım biraz yetersiz geldi. Şu anlamda geldi. Çok genel o açtı. Çok genel geldiği için detaylandırmak istiyorum. Yani burada seçimini yapıp ilerlemek istediği konuyu ben tam algılayamadım. Evet, burada bir çocuk kartımız gelmiş. Bize yeni başlangıçları verir. Her anlamda. Evet, bebek adımlarıyla ilerlemeyi, biraz tecrübesiz olmayı da gösterir ama yeni işi, yeni aşkı verir. Ama ben burada tam dediğim gibi anlayamadım. Yani bu konu neyle ilgili? Kişisel farkındalığı, hayat yolunda ilerlemesi dedim ama bu yorumu yapmak benim için de çok genel oldu. Yanlış değil ama çok genel. Biraz özele indirgeyelim istiyorum. Nedir yani bu konu? Seçimini yapıp ilerleyeceğin konu ne? Bir meslek mi? Bir eş mi? Meslek dedi arkadaşlar. Kendisini başarılı hissetmek istiyor. Ellerini kollarını çok fazla çalıştırarak yaptığı bir iş alanı olabilir ya da şu anda yaptığı işte kendisini yeteri kadar becerikli, yeteri kadar başarılı hissetmediğinden seçimini yapıp kader yolunda o şekilde ilerlemek ve samimi emek verdiği durumlarda başarıyı tatmak istediğini görüyorum. Burada zaten çok duygusal bir tema yok. Az önce de söyledim. Daha akıllı bir şekilde ilerlemek istiyor diye. Bu insanın şu anda kendi yaptığı işi haricinde farklı yetenekleri de olabilir. Belki kendisini başarılı hissetmenin yollarını arıyordur ya da bu konu üzerinde çalışıyordur. Başarısızlığını tamir etmek, onarmak gibi bir süreçte kendisine izin veriyor olabilir. Mutlu olduğu anları, mutlu olduğu şeyleri değerlendiriyor olabilir arkadaşlar ama kaderinin çarkı kendi ellerinde. Bunu da biliyor. Yani her şey böyle akışa, sorumsuzca ya da aman ne olur ben zaten ilk adım atayım, düşünmesem de atayım. Devamı çorap söküğü gibi gelir dememesi gerektiğini bildiğini görüyorum. Çünkü burada onu başarısızlığa uğratan şey bu olmuş. Sizle ilgili düşünce ve duygularından devam edelim. Ne kadar çok adım atmak isteyen bir insan var. Bu kişi daha sizinle bir ilişkiye başlamadıysa başlamak istiyor arkadaşlar. Çünkü ona gençliğini, çocukluğunu çok hatırlatıyorsunuz. Bastırılmış duygularının olduğunu görüyorum. Bu bastırılmış duygular ve tutkular ona biraz ağır geliyor. Kendi hayatındaki şuradaki başarısızlık durumunu bunu da değerlendirerek size adım attığını varsayıyor. Yani eğer kaçırırsam onu ya da eğer o beni kabul etmezse ne olur gibi düşüncelerle beraber kendisine yine yüklendiğini görüyorum. Eğer böyle bir durumunuz yoksa bu kişinin sizi çok özlediğini, içinde sizinle olan durumda yine duygularını bastırdığını, barışmak istediğini görüyorum. Bir an evvel harekete geçip size adım atmak istiyor. Son dönemlerde yaşadığınız şeyleri fazlasıyla içselleştiriyor olabilir, nostalji yapıyor olabilir. Bu kartta çocuklar resmedilmiş. Bu onun hayali de olabilir arkadaşlar ama bir kısmınız açısından da hani çocuklarınız varsa bunlar adına vermek istediği bir mücadele, göstermek istediği bir çabayı düşündüğünü de söyleyebilirim. Küsseniz gönlünüzü almak istiyor. Sizi çok bağımsız gördüğünü de gördüm ben burada. Çok size çekiliyor, tutkulu, ateşli buluyor size. Kendi hayatınızda kendinize çok güvenen, kendi moralinizin aşağı çekilmesine izin vermeyen bir yapınız var. Duygusunda sizi kaçırılmış bir fırsat olarak da değerlendiriyor olabilir. Bir pişmanlığı olabilir. Benim ona bir özür borcum var diyebilir. Ama bakın sizin arkanız dönük bu kişiye. Ve kartların yönüne baktığımda bu kişinin aklı geçmişe gidiyor. Kalbi sizin olduğunuz tarafa gidiyor ama sizin arkanız dönük bu defada. Siz bu tarafa doğru bakıyorsunuz. Bu onun kendi hisleri de olabilir elbette. Şöyle diyebilir mesela ben o dönem başka sorumluluklarım vardı. İlişkimde dikiş tutturamadım bu yüzden. Ama o zaman hazırdı diyor sizin için. Bu sefer de o arkasını döndü. Ben
ona karşı romantik hisler, duygular, arzular beslemeye başladım. Kaçırdım o fırsatı. Keşke böyle olmasaydı diye içinden konuştuğunu görüyorum. Bu kişi çok böyle karnından konuşan biri gibi geldi bana. Bakın burada da zaten büzülmüş. Mide, kalp bölgesini tutan birisi var. Zaten 3. çakra enerjisi de burada aktif. Bu kişi böyle kararsız kaldığı, kendisini iradesiz hissettiği ya da zaman zaman ego yaptığı durumlarda otomatik olarak başarısızlığı deneyimleyen de bir kişi. Arkadaşlar run kartında ansuz gelmiş. A harfini bize temsil eder. Onu söylemeyi unuttum. Bu kişinin isminin içerisinde A olabilir. Ve gerçekten seslere çok önem verdiğini görüyorum. Bu sıralar seslere karşı duyarlı olabilir ya da sesler aracılığıyla size mesajlar göndermek istiyor olabilir. Bir müzik ya da konuşma ihtiyacı. Hatta bu kişinin duygularını, düşüncelerini farklı bir dil ile aktarmaya duyduğu bir ihtiyaç da görüyorum. Kendisini başarısız hissettiği için kariyer anlamında farklı bir dil öğrenme ya da ifade sanatını öğrenme, nasıl konuşması gerektiğini, hitabet üzerinde nasıl güçlü olması gerektiğini düşünme konularında değerlendirdiğini görüyorum. Orası eksik kalmasın. Yani burada çok mavi teması da geldiği için dikkatimi çekti. Arzularını ifade etme, aldığı kararları belki daha ılımlı bir şekilde söylemeyi öğrenmesi de gerekiyor olabilir. Belki çok egosuyla üst benliğini ayırt etmekte zorlanmıştır bu insan. Fedakarlık yapma noktasında sıkıntılar çekmiş olabilir. Kibre bürünmüş olabilir. Kendi kendini zamanında içsel olarak çok yemiş, öfkelenmiş olabilir. Yenilgi duygusunu tattıysa bu başarısızlık ona ağır gelmiş olabilir ve bunun da Temmuz ayıyla bir bağlantısını veriyor. Ayrıca o zamandan günümüze değin böyle bir enerji çalıştırdığını görüyorum. Bu konunun sizinle çok bağlantısız olduğunu da düşünmüyorum. Peki şimdi adımlar atar mı bakalım. Eylemler noktasında. Bu insan biraz kurtarılmayı bekleyen bir insan gibi. Benim hissettiğim şey şu. Ya siz ya da bu kişi kendi kalesine, bölgesine, güvenli bir limanına sığınmış gibi, oraya kendisini kapatmış gibi. Sanki böyle şey olur ya arkadaşlar. Böyle iki dağ arasında, iki şehir arasında böyle dumanla ya da ateşle haberleşmeye çalışma, böyle bir iz, bir belirti bekleme ya da birbirinize bir ışık yakma noktasında böyle bir şey vermeye çalışıyorsunuz birbirinize. Siz ondan bekliyorsunuz, o sizden bekliyor. Böyle bir durum görüyorum. Ya da geçmişte siz beklemişsiniz ama şimdi beklemiyorsunuz, bu kişinin hissiyatına göre böyle. Bu kişi daha çok geldi beni kurtar diyor arkadaşlar ve ben burada çok fazla eğitim, kariyer yolunda başarısızlık görüyorum. Bu kişiden gelen bir enerji bu. Ve şu anlamda kendimi geliştirmeliyim, bu anlamda eğitim almalıyım, bilgi depolamalıyım ya da daha çok okumalıyım, öğrenmeliyim, araştırmalıyım dediğini gördüm. Kendisinde tam bir yetkinlik hissettiğinde, tamam ben artık bu olaya hakimim dediğinde size adım atacak olabilir. Burada bir mutluluktan havaya uçma teması var. Hayallerini ve rüyalarını gerçekleştirmek istediğini de gördüm. Ama önce kendi hayatındaki şeyleri düzene sokması gerektiğini düşünüyor. Yani burada hemen bir adım yok. Kendi hayatındaki şeylerde güce geldiğinde yeni bir başlangıç yapmayı sizinle o şekilde düşünecek bir insan var. Okuması çok netti bu arada. Şimdi bakalım size ne söyleyecek, neler itiraf edecek. Bunlara bakalım. Keşke benimle konuşabilseydin. Senin de bana karşı duyguların var mı? Evet. Bakın gene bir konuşma, gene bir ifade gelmiş. Demek ki siz bu kişiyle konuşmuyorsunuz. Benim de bir dilim dolandı bu aşamada. Böyle oluyor yorumlarda, artık beni izleyen, dinleyen arkadaşlarım alışmışlardır. Böyle dilim dolandığında, aynı kelimeleri tekrar ettiğimde, bir şey olduğunda orada bir şey var demektir enerji açısından. Keşke benimle konuşabilseydin diyor bakın size. Demek ki konuşmuyorsunuz. Konuşmak istemiyorsunuz. Sizin ona karşı duygularınız var mı yok mu, bundan emin olmak istediğini de görüyorum. Şu anda bu kişi ben hazır oluncaya dek ya da ben kendimi bu konuda var edinceye dek, öz farkındalığa erişinceye dek umarım da senin bana duyguların devam eder der gibi bir ruh halinde.
Seninle olmak istiyorum. Evet. Sana gelmeyi çok düşündüm. Beklentilerini yerine getirebilir miyim? Bilmiyorum. Evet, hala işte o başarısızlık duygusu, yapabilir mi, edebilir mi? O güvensizliği devam ediyor arkadaşlar. Şu anda size an enerjisinde böyle bir itiraf geldi. Burçlardan da bahsedeyim. Gerçi mektup açılımlarında çok önemli değil ama isteyen arkadaşlar oluyor. Yengeç burcu, Aslan burcu, Koç burcu, Yay burcu ve baskın olarak su burçları gelmiş. Balık, yengeç, akrep. Tekrar yengeç. Bakalım aşk mesajınız ne? Geçmiş yaşam ilişkisi diyor. Geçmiş yaşamınızda birbirinizi tanıyordunuz. Evet, burada bir geçmiş yaşam bağlantısı söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu insan tanıdığınız bir insan. Yeni bir insan değil gördüğüm kadarıyla, baskın enerji olarak yaşadığınız bir şeyler yaşadığınız ve şu anda kendinize odaklandığınız bir kişi olarak geliyor. Arada hala bir enerjinin ve bir tutkunun devam ettiğini de görüyorum. Evet, sarı zarf için söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi ben hemen ikinci zarfa geçiyorum. Kuşlu zarftayız. Bakalım sizin sevdiğiniz kişiden size nasıl mesajlar gelecek arkadaşlar. Üst taraf onun genel enerjisi ve hayatında neler olup bittiğini anlatacak. Bu kısım düşünce duygularını, en aşağı kısım eylemlerini ve bu eylemlerin nasıl olacağını. Konuşturma kartlarımız var ve bu defa aşk kartlarının size verdiği mesajı söyleyeceğim. Dilek tut ya da soru cevap yok. Evet. Bakalım hayatında neler varmış bu insanın. Evet, enerjisinde yoğun olarak ateş burçları ve akrep burcu teması geldi. Bir de daha önceden yara almış olduğu konularla ilgili bir gündeminin olduğunu görüyorum. Hayatında doğrudan olumsuz şeyler var diyemem. Dengelemeye çalıştığı şeyler çıkmış. Beklemekten çok hoşlanmayan bir yapısını görüyorum. Ama bununla beraber hem kafasına göre bir şeyleri yaşamak isteyen hem maceralara atlamak isteyen yapısının haricinde sabit kalıplara tutunduğunu da görüyorum. Çünkü fiziksel olarak bir güç elde etme isteği çok yüksek. Biraz ilgi görme, ilgileri üstüne çekme, insanlarda merak uyandırma enerjisi çok yoğun. Hayatı böyle akışına göre yaşamayı seven bir noktası, yapısı gelmiş. Kendine hakim olmaya çalışıyor ama bana bu insandan hani her an bir şey yapacakmış gibi ya da bekliyor, sabırlı gibi gözüküyor ama içinden böyle bir volkan patlayacakmış gibi bir enerji geçti. Kartın üstünde de azim, avcılık yazıyor. Gözüne kestirdiği bir avı yakalamaya hazır bir kaplan gibi, aslan gibi bir enerjisi var çünkü burada. Ya hayatındaki insanları şok edecek bir karar alabilir ya da kendisini çok şaşırtacak gelişmeler olabilir arkadaşlar. Bu durumlarla beraber başkası adına da dengeyi sağlaması gerekmesi cümlemi toparlayamadım, pardon. Dengeleri sağlaması gerektiğini şu an için bu insan pek bilmiyor. Ama eğer size aniden bir adım atarsa ya da işte hayatındaki insanlardan birine öyle bir eylemi olursa bunun kendi dengesini de bozacağını çok hesaba katmadığını görüyorum. Aslında niyeti kötü değil ama ani tavırlar, tutumlar algıladım. Bir yenilik ve bir hediye gündemi var. Hayatında yeni oluşumlara çok ihtiyaç duyan ya da bu oluşumları yaratmak için kendisi yenilik peşinde koşan bir enerjide ama toy bir enerji geldi arkadaşlar. Değnek kuşağı geldi çünkü. Yani çok olgun ve olaya hakim olduğunu görmüyorum. Evet, bir merak var, bir öğrenme isteği var, tutkusu, arzusu var.
Ama geçici ve kafasına göre bunu değerlendirip yorumlama. Sonra belki de merakının başka bir tarafa kayması durumu da var. Ayrıca kendi istediği şeylerin olması açısından fiziksel güç uygulama ya da biraz zorlama, ısrar etme, baskı yapma, eylemleriyle karşı tarafı belki de yaralama tarzındaki negatif bir enerji de gelmiş. Buradaki kişinin kendisi olduğunu değil de onun hayatını dengelemeye çalışan, onun hayatında ne aşırı ne aşırı değil, onun hayatına ne iyi ne kötü bunu ona gösteren rehber bir kişi olduğunu düşünüyorum. Bu siz de olabilirsiniz. Bu kişinin içinde potansiyel bir güç var ama bu gücü doğru kullanmayı henüz öğrenememiş. Ehlileştirilmesi lazım. Yine şuradaki boğaya dikkat ettim. Belki de bir enerjisinde bir boğa burcu da olabilir arkadaşlar. Çünkü Uruz bize öküzden bahseder rune kartlarında. Ve size de unutmadan söyleyeyim. U harfi isminin içinde olabilir. Dediğim gibi bu kişiden bana geçen enerji kendi hayatında istediği şeyler, arzuladığı durumlar bir an evvel olsun istiyor. Beklemek istemiyor. Aslında kendisini kontrol etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Beklemek ona mutluluk vermiyor. Bekledikçe o şey kendinden ya da o şeyler kendinden uzaklaşacak zannediyor olabilir. Daha çok asılma, daha çok diretme, daha çok zorlama. Ya da beni fark edin deme hali çok yüksek. Peki, buraya ek kart açma ihtiyacında mıyım? Değilim aslında. Sizle ilgili düşünce duygularına geçelim. Burayla tekrar bağdaştırırız. Bakalım neler var. Evet bakın değnek sekizlisi burada da gelmiş. Hemen ha deyince istekleri olsun istiyor arkadaşlar. İçinde bir canlılık, bir kıpırtı hissettiğini görüyorum. Siz de bu kişinin kafasında çok dönüyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Bu insan kendi içsel yaşamında bir değişiklik arzuluyor arkadaşlar ama bunu yaparken bıçkın bir delikanlı gibi davranıyor olabilir. Ya da ben bunu istiyorum dediysem istiyorum ya da buraya koşacağım dediysem koşacağım. Kimse beni tutamaz dercesine tamamen özgürlükçü bir yaklaşımda davranıyor olabilir. Kendine çok subjektif baktığını görüyorum ama kendisine çok objektif bakılmasını istediğini de görüyorum. Burada bu kişinin hayatına denge getiren, onun inişli çıkışlı duygu düşüncelerini daha tarafsız, daha bilge davranışlarla uyumlu hale getirecek olan kişinin ise siz olduğunuzu görüyorum. Aslında bu kişi de bunu düşünüyor olabilir ama üst benliği bunu bu şekilde algılıyor. Normalde benim ifade ettiğim şekliyle ifade edemeyebilir. Şöyle gördüm arkadaşlar, sanki bu kişi için siz bir hediyesiniz, yeni bir kapısınız, yeni bir macerasınız. Hemen atlamak istiyor, hemen o sularda yüzmek istiyor, hemen o yolculuğa çıkmak istiyor. Keşfetmeye çok aç bir kişi görüyorum. Kendi hayatında da yeni maceralara atılmakla ilgili içinde çok pozitif bir enerji hissettiğini gördüm. O kadar aceleci gelmiş ki bunu dizginlemeyi, bunu kontrol etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Kendisine hakim olmayı bilmesi gerekiyor. Çünkü bu kadar aceleci davranırsa sonrasında iç huzurunu bozabilir. Ya da umduklarını bulamayabilir. Veya hesaba katmadığı şeyler yüzünden korkularını yaşamaya koşuyor olabilir. Böyle bir risk var arkadaşlar. Eğer bu kişiyle durumunuz yeni başlıyorsa, flört halindeyseniz lütfen biriniz daha ağır ilerleyin. Fazla acelecilik burada önerilen bir şey değil. Sizle ilgili düşüncesinde de arada mesafe, uzaklık varsa, yolculuk varsa bir an önce sizin olduğunuz yere gelmek istiyor. Buna can atıyor. Ama çok fazla şeyle uğraştığını görüyorum. Yani ben hem işimle uğraşayım hem bunu daha tam bitirmeden bırakayım. Sonra öteki hayale zıplayayım. Onu da şöyle bir düşüneyim. Ya da işte birkaç hafta sonra da şöyle bir şey yapsam acaba nasıl olur? Bugün hayatıma şunu dahil etsem nasıl olur? Ya da bir topluluk içerisinde bir sohbette ben de onu denesem nasıl olur gibi her şeye atlayan, her şeyi merak eden, keşfetmek isteyen bir çocuk enerjisinde olduğunu görüyorum.
Onun hayatına bir güneş, bir canlılık da getirmiş olabilirsiniz. Aranız eğer bozuksa, böyle bir durum söz konusu değilse, hayır biz yeni bir şeylere başlamayacağız, ben onu eskiden beri tanıyorum, sadece aramızda bir takım dengesizlikler, öfke problemleri oldu diyorsanız, yani buna benzer sıkıntılar olduysa, bu kişi sizle ilgili durumları iyileştirmek istiyor. Bir müddet arkasını dönmüş olabilir size. Ama iletişim kurmak ve duygularını yüz yüze olmasa da en azından sosyal medya platformları üzerinden size aktarmak istediğini görüyorum. Aynı zamanda burada çok fazla takip etme, stalklama enerjisi de var. Özellikle el ayak çekildiğinde, gece vakitlerinde bakıyor da olabilir. Evet, peki şimdi size adım atacak mı ve bu adımlar nasıl olacak? Bunlara bakalım. Yine bir dengelenme kartımız gelmiş. Gerekli dönüşümler sağlandıktan sonra evet dedi arkadaşlar. Yüreklendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Gaza gelmeye çok ihtiyaç duyuyor. Teşvik bekliyor olabilir. Sen bunu yaparsın, sen bunu halledersin, bunun üstesinden gelirsin demenize de ihtiyaç duyuyor olabilir. Ama benim dikkatimi yansıtma enerjisi çok fazla çekti buradaki kartlar dolayısıyla. Birbirinizi aynalıyor olabilirsiniz. Arada mesafede olsa, uzaklıklarda olsa birbirinizin en iyi hali için mücadele veriyor olabilirsiniz. Arka planda böyle bir etkiniz olabilir. O bana kötü bir şey söyledi. Bu nasıl iyiye hizmet eder ki? Ya da tartıştık. Bunun içinde nasıl bir hayır olabilir ki tarzındaki düşünceleriniz varsa olmasın. Yaralayıcı bir söz bile aslında sizin neyi güçlendirmeniz gerektiğini bir ayna tutuyor. Bu kişiden size ya da sizden bu kişiye. Belli olmaz. Belki de karşılıklı. Mesela diyelim siz sabırlısınız, bu kişi çok sabırsız. Benim burada gördüğüm kontrolsüz bir enerji var zaten. O onu öğrenmesi lazım. İstediği her şey hemen önüne sunulmayacak. Beklemeyi ve mücadele etmeyi öğrenmesi gerekebilir. Ya da diyelim burada sabit kalıplar, sabit düşünceler. Bu kişide olmasın. Sizden gelen bir enerji olsun. Bu kişi de yeniliklere, yeni şeyler denemeye, yeni düşünceleri benimsemeye hazır bir kişi olsun. Sizden de ondan da size böyle bir etki, böyle bir enerji gelebilir. Neleri değiştirmelisiniz? Neleri dönüştürmelisiniz? Hangi konuda yeniden yapılanmalısınız? Hangi konular üzerine yoğunlaşmalısınız? Ya da mevcut durumunuz üzerinde metamorfoza uğramak durumunda olan ne? Bunlarla ilgili bir mesaj geliyor size. Ama bu dönüşümler sağlandıktan sonra ben bir karşılaşacağınızı, görüşeceğinizi, bazı şeyleri halledeceğinizi görüyorum. Peki şimdi bu kişiden size nasıl itiraflar, cümleler gelirmiş? Bir de bunlara bakalım. Bana olan aşkını görebiliyor ve hissedebiliyorum. Ancak karşılık veremiyorum. Burada karşılık vermek için can atan birini de görüyorum ben. Bu yakın geçmişteki bir söylem de olabilir. Kendi hayatında bazı şeyleri dengelemek ya da dönüştürmekle ilgili bir süreçten geçtiği için de olabilir. Yoksa çok hevesli. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yorumun başında enerjisini size anlatmışken ilgi çekmek ve ilgi görmek istediğinden bahsetmiştim. Sizin bu kişiye olan duygularınız, eğer platonikseniz, açtıysanız çok hoşuna gitmiş. Karşılık verme konusunda kafasında çok döndürmüş. Çok evirip çeviriyor düşüncelerinde. İlginiz olsun. Burçlardan tekrar bahsedeyim unutmadan. Yine su burçları gelmiş. Başak Burcu burada, Aslan Burcu burada. Yukarıda Akrep ve Ateş burçları demiştim. Baskın olmasa da toprak burçlarımız burada arkadaşlar. Boğa baskın olmak üzere. Diğer topraklara göre. Evet, devam edelim. Daha ne kadar sana uzaktan bakmak zorundayım. Ben bu mesajdan şunu aldım. Az önce size uzaktan bakıyor gibi bir cümlem olmuştu. Sanki şurada yorumlamıştım. Onu tutan bir şey yok gördüğüm kadarıyla ama kendi kafasına estiğinde bir şeyi yapmak istiyorum, ulaşmak istiyorum ya da ihtiyaçlarımın hemen karşılanmasını istiyorum dediğinde hayat ya da siz ona sınırlar çekiyorsanız, önce şu aşamayı bir geç bakalım diyorsanız, beklemek gibi bir durumun içerisinde tutuyorsanız bu kişi bunu mecburiyetler, zorunluluklar olarak değerlendiriyor, öyle yorumluyor ve sinirleniyor.
Halbuki her an her istediğinin olmaması gerektiğini deneyimliyor şu anda. Zorunda değil aslında. Sadece acelecilik onun en büyük dezavantajı. Aramak istiyorum ama korkularım var. Bu da bir kısmınız açısından gelen mesaj. Belki gerçekten içinde böyle bir dürtü hissediyor. Belki sizin tavrınızdan, tutumunuzdan ya da kendisi açısından umduğunu bulamamaktan korktuğundan aradım da ne oldu? Duygularımla, arzularımla sap gibi kala kaldım demekten korkuyor olabilir. O yüzden biraz daha bir şeyler değişsin, dönüşsün istiyor. Ve geçmişten gelen bir mesaj seni unutamadım, unutamıyorum diyor. Bu yeni arkadaşlar için ya da yeni flört etmeye başlayan arkadaşlar için uygun bir cümle değil. Öyle olmasa da bazı arkadaşlara böyle nokta atışı gideceğini görüyorum. Beklemek istemeyen, bir an önce sizinle arasını düzeltmek isteyen ama bunun için sizden bir yüreklendirme, bir açık kapı görüp böyle bir teşvik bekleyen bir kişi var. Bakalım aşk mesajınız size ne söylüyor? Efor sarf etmek. Büyük aşk atmanız gereken adımları atmaya değer. Hem bu kişinin eforu hem de sizin eforunuz. Evet arkadaşlar, kuşlu zarf içinde benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım memnun kaldınız. Sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.